Merhaba, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeyiz. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük kentlerinden bir tanesi. Dubai'nin en güzel kafelerinden bir tanesi Cafe Ryder. Buraya Birkan'la birlikte kahve içmeye geldim. Birkan benim arkadaşım. Birkan'ın özel bir ilgi alanı var kahveye karşı. Kahveyle ilgili de bir Instagram hesabı var. O yüzden bugün Birkan'la buluşmayı seçtim. Birkan bize kahveden bahsedecek. Kahvenin yapılış aşamalarından bahsedeceğiz. Ondan sonra işte önümüze gelip kahve servisi yapılana kadar hangi aşamalardan geçiyor kahve, nelere dikkat etmemiz lazım. Bunlarla ilgili güzel bir sohbet olacak. Kahve ilginçtir. Dünyada aşağı yukarı 7,5 milyar insan var şu anda ve günde 2 milyar 250 milyon kahve içiliyormuş insanlık tarafından. Yani oldukça büyük bir tüketimi var. İlginçtir, kahve petrolden sonra dünyada en çok ticareti yapılan ikinci ürün. Şimdi senin Instagram hesabın var değil mi? Nereden çıktı bu kahve yolculuğu? Kahve her gün içtiğimiz bir içecek. Ben de senin gibi çok seyahat ediyorum. Özellikle geç saatlerde seyahat ettiğim zamanlarda uyanık kalmak için tabii ki tükettiğimiz bir içecek. Aynen öyle. Tabii farklı yerlerde sürekli kahve içince ister istemez farklı içtiğimiz kahveler arasındaki tat, lezzet farklarını dikkatimi çekmeye başladı. Ve bu farkların neden oluştuğunu araştırmaya başlayınca çoğu araştırma bayağı derinleşti açıkçası. Karşına engin bir deniz çıktı. Kesinlikle. Ta kahvenin çekirdeğinin oluşumuna kadar indim. Oradan tut ki bardağına gelene kadar olan süreci çok iyi araştırmaya çalıştım. Tabii bilgim dahilinde bugün inşallah paylaşacağız hepsini. Şimdi ilginç bir şeydir. Aslında kahve bildiğimiz normalde bir bitki değil mi? Bu bitkinin çekirdeğinden mi yapılıyor? Nasıl tam olarak? Yani en iyi anlatma şekli bir kiraze benziyor bizim bildiğimiz. Kiraz. Yani kiraz meyvesi gibi. Aynı kiraz çekirdeğini düşünün. İçinden çekirdeği çıkartılıp o çekirdeğin işlenmesiyle içeceğe dönüşüyor önümüzde. Anladım. Yani bu peki nasıl keşfedilmiş? Bir tane keçi hikayesi var. Bilmiyorum bu doğru mu? Evet. Ama bir çobanın hikayesi sanırım değil doğru. mi? Bir efsanevi bir hikaye aslında. 9. yüzyılda yanlış hatırlamıyorsam süregelen bir hikaye. Çoban Kaldi var. İsmi Kaldi diye bir çoban. Keçi çobanı. Tamam. Çobanlarını otlatırken bir gün çobanların geri gelmediğini fark etmiş. İşte ne oldu bunlar, neden gelmedi falan diye peşlerine gitmiş ve bayağı hiperaktif bir halde bulmuş çobanları. Koyunları. Keçileri. Keçileri. Sağda solda zıplarken falan. Sonra birkaç tane keçisinin bu kahve meyvesini yediğini fark etmiş. Bu nedir falan diye merak edince kendisi de yemiş. Ve bu şekilde kahvenin bir etkisini, bu yarattığı hiperaktivite etkisinin farkına varmış diyelim. Hayır, demek ki o keçiler de o zaman hiperaktif olmaya başlamış. Bu zaman çoban da içmiş, çoban da hiperaktif bir şekilde yoluna devam etmiş. Oradan da dünyaya yayılıyor. Fakat bu efsanevi bir hikaye. Herhangi bir kanıtı bir dayanağı bir şey yok. Daha kanıtı olan bir şey 15. yüzyılda var. Bundan 600 yıl sonra yaşanan. Yemen'de. Kahve ağaçları ilk defa o zaman görülmüş Yemen'de. Yine söylenilene göre Yemen'deki Sufiler o dönemlerde geceleri uzun süre uyanık kalıp namazlarını kılıp dualarını edebilmek için Yemen'deki Sufiler kahve içiyorlarmış. Ve böyle daha kalıtsal bir hikaye olarak bunu söyleyebiliriz. Anladım. Peki daha çok hangi bölgelerde yetişiyor bu? Birazcık internette araştırma yaptım ben. Daha çok sanırım tropikal kuşağa yakın, biraz daha ekvator bölgesine yakın bölgelerde daha fazla. Bir de yüksek kesimlerde sanırım yetişiyor. Dünyadaki bütün kahvelerin %40'ı Brezilya'da üretiliyor. Bunun %20 ile Vietnam takip ediyor. Daha sonra Kolombiya, Endonezya, Honduras ve Etiyopya gibi ülkeler bunları sırasıyla takip ediyor 2017 verilerine göre. Etiyopya kahvesinin meşhur olduğunu birçok insan biliyor. Peki bu listelerin neden bu kadar alta düştüğünü soracak olursan, %40'ı Brezilya'ya aitken daha çok kahve üretmek, daha iyi kahve üretmek anlamına gelmiyor. Anladım. Kalitesi her zaman için kesinlikle ön planda o zaman. Kahvenin mesela burada 2 tane farklı varyasyonundan bahsedebiliriz. Arabica ve Robusta mesela. Brezilya Robusta üretimiyle çok meşhur. Fakat yüksek kalite kahveden bahsetmek istiyorsak kesinlikle Arabica'yı tercih etmekte fayda var.
aslında komik bir hikaye var. O arkadaş da kendisinin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Benim kanalı takip edenler de benim arkadaş da biliyor. Dubai'den geldiğim zaman diyor ki Arabica kahve getir bana. Çünkü Dubai diyor Arap memleketi ya, Arabica'da. Evet. Kahve orada yetişiyordur kesin. Aslında alakası yok değil mi? Kafe Arabica veya Arabica kahve dediğimiz şey tam olarak ne? Ya bu kahve meyvesinin yalnızca türlerinden bir tanesi. Bu kahve Arabica kahve çekirdeği aslında kesinlikle. Kahve meyvesinin aslında yani onlarca belki yüzlerce farklı türü var. İçilebilen türlerinden en popüler iki tanesi Arabica ve Robusta. bu. Robusta. Evet. Peki Brezilya tarafında üretilenler Arabica mı yoksa Robusta? Orada da Arabica üretiliyor. Orada da Arabica evet, üretiliyor. Etiyopya'da da var, Kenya'da da var. Kenya Arap ülkesi değil ama Arabica üretiliyor orada mesela. Anladım. Tamamen kahvenin çekirdeğinin tipiyle yani biyolojik tipiyle alakalı. Şimdi aslında kahveye isim verirken o kadar fazla değişken var ki mesela çok ilginç yine bu araştırmaları yaparken Türk kahvesi tamam çok ünlü bir kahve. Hatta Evet. burada işte yine Dubai'de bir Palmiye Adası'nda bir otelin restoranına gittiğim zaman işte garson geldi sordu bana ne içmek istersin diye. Dedim ne meşhur yani ne tavsiye edersiniz? Bana dedi ki abi yani Türk kahvesi diye bir şey var hiç tattım mı bilmiyorum çok güzel bir şey. Dedim hiç tatmadım getir bakalım neymiş. Yani Arapların özellikle Türk kahvesine karşı oldukça şey var, sevgisi var, ilgisi var. Ama ilginç bir şekilde mesela Türkiye'de üretilmiyor Türk kahvesi. Evet. Yani yurt dışından ithal bir şekilde alıyoruz biz Türk kahvesini. Sadece Mersin Anamur bölgesinde sanırım yeni kahve çekirdekleri üretilmeye başlamış. Yani daha tropikal bir iklim olduğu için Aynen. aşağılara doğru. Türk kahvesinin tamamıyla ismi yapılmasından geliyor. İşte Kesinlikle. telvesinin olması onun bir özelliğiymiş. İşte Evet. bir de pişiriş şekli vesaire. Bunların hepsinin içine giriyor. Ama bu da ilginç bir bilgi. Ben bilmiyordum Türk Kesinlikle. kahvesinin Türkiye'de üretilmediğini. Az önceki Arabica kahvesiyle ilgili verdiğimiz bilgiye çok benziyor. Aynen öyle. Tamamen yapılış metodunun ismi aslında. Yani Arabica'nın Arabistan'la alakası yok. Yok, Türk evet. kahvesinin Türkiye ile alakası yok. Evet. Tamamıyla yapılış şekilleri ve çekirdeklerin cinsiyle alakalı. Bilmiyorum senin dikkatini çekti mi? Türk kahvesinin Orta Doğu'da servis ediliş kısmı daha farklı bizim Türkiye'deki servis edilen tadından biraz daha. Evet, İçine farklı. yanlış hatırlamıyorsam kardamom ilave ediyorlar. Evet. Evet doğru. Bir de ilginç bir koku veriyor. Aslında Evet. bu Arap kahvelerinde de var. Ben Evet. gerçi sevmiyorum. Çok yoğun Yok, bir benim baharat. de hoşuma gitmedi. Aynen. Evet. Aşırı bir baharat kokuyor. Evet. Onun için o baharatı katıyorlar ve yani Türk kahvelikten çıkıyor daha çok Arap kahvesi oluyor. Ama Kesinlikle. Türk kahvesi diye onu da servis ediyorlar. İşte o da yapılış şeklinden dolayı, kahvenin tadından dolayı değil aslında. Bugün Birkan'dan öğrendiğim çok fazla şey var. Aynı zamanda kahve ile ilgili öğrendiğim çok şey var. Bunlardan bir tanesi de kahve dükkanlarına gittiğiniz zaman bu aldığınız paketlerin üzerindeki delikler. Bu delikler ne işe yarıyor? Koku almamıza yarıyormuş. Yani bunu sıkıp kahvenin kokusunu alabilirsiniz. Haliyle kahve seçimi yaparken çok daha güzel kokulu kahveler seçebilirsiniz kendinize. Peki şimdi Yemen'de bu kahveler üretildi. Daha sonra buradan dünyaya yayılımı nasıl? Daha sonra işte 16. yüzyıl civarlarında yaklaşık bir 50 yüzyıl daha sonra Yemen'den Orta Doğu'ya yayılmaya başlıyor yavaş yavaş. İşte İran'a, Türkiye'ye, daha sonra Kuzey Afrika. Kuzey Afrika deyince Mısır'dan bahsediyoruz. Mısır üzerinden Avrupa'ya doğru, yukarıya doğru gemi yoluyla dünya ticaretine dahil olmuş oluyor. Tabii Avrupa'da dünyaya açık ticaret deyince o yüzyıllarda Avrupa'nın dünyaya açılan kapısı Venedik. İtalya'nın Venedik şehri. Kahvenin Avrupa'ya girişi de Venedik'ten oluyor bu sayede. Çok enteresan bir de Venedik'ten girmiş olmasına rağmen Avrupa'daki ilk kafe, coffee shop Roma'da açılıyor. Evet, burada yeşil kahveler var. Dünyanın farklı yerlerinden gelmiş olan. Daha önce konuştuğumuz gibi işte El Salvador, Etiyopya, Brezilya. Kahvenin nereden geldiği o sezona göre, mevsime göre değişiyor. Kahve daha önce anlattığımız gibi işte çekirdeği olan bir meyve. O çekirdeği meyveden ayrılmanın farklı metodları var, ayırmanın farklı metodları var. İşte bir tanesi yıkayarak ayrılma metodu. Tanzikli suyla o kahve meyvesini yıkıyorlar.
suyun tanziliği ile beraber çekirdeklerden ayrılıyor. Daha sonra ıslak olduğu için tabii ki onu güneşin altında 20-30 gün civarında sererek kurutuyorlar. Ve daha sonra işte işlenmeye hazır oluyor bu çuvalların içinde paketledikten sonra. Diğer ayırma metodu natural diye geçiyor, yani doğal metot. Suyun tanziliğiyle zorlamadan tamamen kahvenin kendi meyvesini, yani o kiraz gibi olan meyveyi güneşin altına sererek yapılan bir metot. Bu metotta güneşin altında o meyve kaldığı için fermenteye uğruyor belli bir süre sonra. O fermentasyon sırasında kahve çekirdeğinin zaten içinde olan tadlarına daha pozitif bir etki yaptığı söyleniyor. İşte daha kreması yüksek veya asidi daha yüksek olduğu söyleniyor. Bir de honey yöntemi var benim daha önce bilmediğim, az önce öğrendiğim. Bu sefer direkt güneşin altına değil, gölgede bir tentenin altına sererek kurutma yöntemi. Bu şekilde kahvenin içindeki daha tatlı aromaların ortaya çıkarıldığını söylüyorlar. Bu elimdeki olan yıkama yöntemiyle hazırlanmış kahve. Gördüğünüz gibi çok temiz, üzerinde kesinlikle hiçbir şey kalmamış olan ve şeye göre doğal kurutma yöntemiyle hazırlanmış olana göre daha büyük kahveler bunlar. Çünkü güneşe çok fazla maruz kalmamış, dolayısıyla hala içinde o şey var, nem oranı daha yüksek. Bunda uzun süre güneş ışığında kaldığı için kahve biraz daha küçülmüş, nemini kaybettiği için. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Tabii ki o kişiye kalmış. Ama ikisi de gayet mükemmel kahveler. Birazdan bu taraftaki elimizdeki Rwanda kahvesini kavurma makinemize atacağız ve umarım güzel sonuçlar çıkacak. Aslında şimdi bir de kahvenin sunum çeşitleri var. Mesela işte gidiyoruz ne bileyim Starbucks'a veya kahve zincirlerine, işte ne cappuccino, americano, espresso vesaire, hepsi aslında bunların İtalyanca kelimeler gibi duruyor. Belki de Venedik'ten veya Roma'dan dünyaya yayılmasında etkisi vardır sanırım. Kesinlikle bunların hepsinin İtalyancadan gelmesi. Sanki kahve İtalyancadan geliyormuş gibi. Ama ilginç bir şekil var. Mesela kahve kelimesine baktığın zaman da batıya geçişi Türkçeden aslında. Doğru. Yani bu kafe dediğimiz şey de aslında Türkçe kahve kelimesinden geliyor. Doğru. Biz de bunu Araplardan almışız. Kahva aslında Araplarda da söylenmiş ama Araplar bu aldığımız 14. yüzyılda kahveye kahva veya kahve demiyorlarmış. Yani sadece içiyorlarmış, başka bir ismi varmış. Türkler buna kahve diyor. Daha sonra batıya da kahve şeklinde yayılıyor. Bu da ilginç bir gerçek ama yapılış şekli herhalde daha çok İtalyanca'ya kaymış. İtalya'dan batıya yayıldığı için. Kahve kültürü İtalya'da çok güçlü bir kültür. Yani sabahları insanlar kalktıklarında ilk yaptıkları şey kahve içmek. İtalyanlar genelde espresso içerler. Hatta single espresso içerler ki daha konsantre bir tat yakalayabilsinler diye. Onların klasikleri, hatta yanlarında espresso'nun veya kahvenin yanında kesinlikle bir croissant veya bir çikolatalı bir croissant tarzında bir şeyler. Klasik İtalyan kahvaltısı odur. İtalya'da moka pot denen bir şey var. Bizim cezveye çok benzeyen bir şey. Şöyle söyleyeyim, aslında cezve kadar küçük fakat kahveyi yapış tarzında çaydanlığa da benziyor. Şöyle söyleyeyim, 3 parçadan oluşuyor. Alt parçasında sıcak su koyuyorsun. Onun ortasında böyle honey'e benzer bir parça var. Buraya
kahve granüllerini koyuyorsun. Altında bir borusu da var onun. Üst parçasında da bizim yine çaydanlığın üst kısmında gibi bir parça var. İçinde de ortasında da böyle bir boru gibi bir şey var. Ne oluyor? Aşağıdaki su kaynayınca onun yaptığı basınçla alttaki huninin içinden geçip ortadaki pottan kahvenin tadını alıp üst kısmına geliyor. Üst kısmından böyle adeta böyle hani süs havuzlarındaki çıkan sular gibi böyle üst kısmına çıkıp o şekilde kalıyor. İtalyan kültüründe neredeyse her evde olan bir kahve demleme aracı diyebiliriz moka pot. Anladım. Evet. Şimdi bir de bu kahvenin tabii aromaları da değişik. Mesela atıyorum Starbucks'a gittiğin zaman dünyanın neresindeki Starbucks'a gidersen git 3 aşağı 5 yukarı aynı lezzeti yakalıyorsun. Evet. Veya işte İli kahveleri de aynı şekilde. Şimdi kahvenin tadını nereden aldığı ilginç yine tabii. Atıyorum mesela yanardağın etrafında yetişen bir kahve türü ise daha çok kül tadı ve kül kokusu oluyormuş kahvenin. Ama atıyorum muz ağaçlarının gölgesinde yetişen bir bitki ise daha aromatik bir tadı oluyormuş. Sanırım bu çok etkiliyor nereden geldiği ama bu mesela atıyorum İli kahvesi işte sanırım bir İtalyan markası bu. Doğru. Veya işte Starbucks'ın kahvelerinin her yerde aynı lezzetini nasıl yakalıyor? Yani sırrı nedir bunun? Şöyle söyleyeyim, İli dediğim gibi İtalyan markası. Fakat ben işte kahveyle ilgili merakım arttığı zaman araştırdım acaba İli'nin çekirdekleri nereden geliyor diye. Çok şaşırmıştım araştırma sonucunda. 9 farklı ülkeden 9 farklı ülkeden geliyor kesinlikle İli'nin. farklı yüzdelerde kahve çekirdeklerini karıştırıp kimseye söylemedikleri tabii ki kendi özel tatlarını yaratmışlar. Ve yani kahve kültürü olan bir insan, bir İtalyan diyebiliriz. İşte bir bardak espresso içtiği zaman Lavazza mı olduğunu, İli mi olduğunu çok rahat anlayabilir. O kadar farklı bir tat yaratmışlar kendilerine. Yine Starbucks da bu şekilde kendi karışımlarını yapıyor. Yani aslında kahvenin çekirdeği değil, hangi çekirdeği hangi oranda karıştırdığıyla alakalı birazcık da sanırım. Doğru. Yani Anladım. her çekirdeğin farklı aroması olduğu için o O karıştırılan... aromayı o çekirdeğe yakalıyor Kesinlikle. ve her yerde de bu. Şöyle kahvenin yetiştiği yerden bahsettik az önce. Onunla ilgili sudan olan yükseltisi önemli. Kahvenin çiftliğinin nerede olduğunu veya kahve çekirdeğinin nerede yetiştiğini, meyvesinin nerede yetiştiğinin. Starbucks gibi yüksek üretim yapan şirketler veya çok fazla kahveye ihtiyaç duyan şirketler daha çok daha düşük su seviyesinden daha düşük olan yerlerde yetişen kahveleri tercih ediyorlar. Neden? Çünkü oksijen daha yüksek. Oksijen daha yüksek olduğu çiftliklerde üretim daha kolay, daha fazla üretim, daha fazla hasat alabiliyorsun, daha sonuç alabiliyorsun. Dolayısıyla daha ucuza geliyor. Fakat işte Etiyopya gibi dağlık bölgelerde mesela neresi olabilir bu daha düşük olan yerler? Starbucks'ın genelde satın aldığı Endonezya gibi ülkeler. Fakat Etiyopya gibi ülkelerden bahsedersek kahve çiftlikleri genelde daha dağlık olduğu için ülke daha yüksek seviyede kalıyor. Oksijen daha az olduğu için üretim daha az. Ama kalite çok daha yüksek oluyor bu sefer. Anladım. Orada da bir fark yaratıyor tabii ki çiftliğin olduğu yükselti. Hep de zaten öyledir. Ne kadar az üretilebiliyorsa o kadar da değerlidir. Kesinlikle. Tam da bu konuyla ilgili aslında internette dolaşan çok fazla bir ara çok dolaşmıştı. Bilmiyorum doğru mudur değil midir sana sormak lazım. En pahalı kahvelerden bir tanesinin de kedinin mi veya filin mi bir hayvanın dışkısından yapıldığına dair bir söylenti var. Bu doğru mu? Yani öyle geçiyor evet. Bayağı Kopi Luwak'tan bahsediyoruz. Endonezya'da bilinen bir kahve bu. Aslında normal bir kahve meyvesi. Orada kivet denilen bir kedi türü var. Evet. Bu kedi kahvenin meyvesini, o kiraz gibi olan meyvesini yiyor. Fakat yani kendi anatomisinden dolayı çekirdeğini öğütemediği için, zaten öğütülecek gibi bir çekirdek değil kahve çekirdeği. Dışkısında kahve çekirdekleri tam olarak kalıyor. Daha sonra işte bunu üreten çiftçiler o dışkıları toplayıp içinden kahveyi ayıklayıp bunu kahve olarak satıyorlar. Lezzetli midir? Açıkçası ben daha önce denemedim. Fakat reklamı çok iyi yapılmış bir ürün. Hatta Jack Nicholson'ın da Bucket List diye bir film var. Orada da mesela işte ölmeden önce yapılması gereken işte 100 tane şey arasından bir tanesi bu Kopi Luwak kahvesini içmek diye geçiyor. Fakat yine ben bununla ilgili araştırmalarımı yaparken Endonezya'da mesela bunu üreten bir bayanın çiftliğini gördüm. 102 tane falan bu kivet kedisinden var.
Kedilerin hepsi kafeslerin içinde. Çünkü neden? Doğal ortamda olunca onların arkalarından gidip dışkılarını toplamak çok zor. Anladım, yani kafeste tutuyorlar kedileri Kesinlikle. o zaman. Dolayısıyla videoda söylüyordum mesela bazı kediler 7 yıldır kafesten çıkmamışlar. Burada tabii hayvan hakları konusunda ne kadar iyi olup olmadığı tartışılır. Bence o zaman çok kötü bir şey, yani Kesinlikle. kedileri zaten kafese koymak kötü bir şey. Kesinlikle. Yine de bilmiyorum, denemek lazım mı dersin bu kahveyi? Yani ben tavsiye etmem açıkçası. Tamamen bence arz talep olayına bağlı bir durum. Arz talep olayından bahsetmişken sanırım şu anda Dubai'deyiz. Dünyanın en pahalı kahvesi de Dubai'de servis edilmiş. Doğru. Bir bardağı yaklaşık olarak 500 liraya falan yakın, yanlış hatırlamıyorsam. Yok, biraz daha düşük ondan ama bayağı pahalı bir şeydi. 2017'nin Eylül ayında 2017'nin Eylül ayında. getirdiler buraya. Evet. Hatta ismini de yazdım ben onun. Bayağı uzun bir isim var. Panama Hacienda La Esmeralda Canas Verdes Lot Montana Geisha Natural. Bizim Brezilya dizileri gibi Evet. Türkiye'de yayınlanan oradaki isimler. Fernando Jose Altamirano del Castillo. Nedir bu kahveyi çok özel yapan? Geçen yıl 2017 yılında bu kahveden sadece 45 kilo üretilmiş dünyada. Anladım. Panama'da, daha doğrusu bu çiftlikte. Şimdi kahvelerin iyi olup olmadığını gösteren bir puanlama sistemleri var. İşte çekirdeğin yapısına bakıyorlar, kokusuna, aromasına falan. 100 üzerinden puan veriyorlar. Bu puanlama sisteminden şu ana kadar dünyada en yüksek puan alan bu kahveymiş. 94.1 puan almış. 1 kilosu 1324 dolardan satılmış açık artırmada. Tabii açık artırmada kilo olarak alınca biraz daha ucuza geliyor ama onu bardağa döktüğün zaman, bardağa oranladığın zaman daha pahalıya geliyor. Burada Dubai'de işte geçen yıl bunun bir bardağını 70 dolardan servis ettiler. Daha önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor çünkü çok limitli sayıda geldi. Tamam, çok da güzel bir noktaya değindin. Dedin ki bu kahvelere işte puan veriliyor. İşte 80 üzeri, 90 üzeri vesaire. Bu Dubai'deki kahvede belli bir puan almış. Buna göre de kahvenin niteliği belli oluyor. Öncelikle nitelikli kahve ne demek? Nitelikli kahve en basit yöntemiyle bu 100 üzerinden verilen puanlarda 80 üzerinde geçen bütün kahveler nitelikli kahve kategorisine giriyor. Peki bu puanları kim veriyor? Bu puanları veren belli oluşumlar, belli kuruluşlar var. O kuruluşlarda çalışan profesyonel kişiler var. Bunlar Q grader veya quality grader olarak geçiyor. Bunlar ne yapıyorlar? Kahve çekirdeklerinde hata arıyorlar en açık yöntemiyle. İşte belli bir çiftlikten gelen kahve çekirdeklerinden işte 350 gramlık, yanlış hatırlamıyorsam en az, örnek bir paket alıyorlar. Daha sonra bu aldıkları örnekte 16 tane hatayı arıyorlar. 6 tane ana hata, 10 tane ikincil hata. Eğer 6 ana hatadan sadece bir tanesini bulurlarsa direkt bu specialty coffee veya nitelikli kahve değildir diyebiliyorlar. Diğer ikincil hatalardan da 5 tane kadar hata olabiliyor specialty coffee'lerin. Kahvenin evreleri var, işte birinci, ikinci ve üçüncü evresi diye birkaç yerde duydum ben. Nedir yani bu kahvenin neden 3 evresi var veya nedir bu evreler? Yani o konuda bayağı farklı söylentiler var. Hatta şu anda işte 3. dalga diye geçiyor, nitelikli kahve dalgası. Kimisi şu an 4. dalgaya geçtiğimizi söylüyor. İşte kimisi işte 5. dalgada şunlar olacak falan diyor. İşte 16. 17. yüzyıl sonlarında endüstriyelleşme başladığı zaman Nescafe gibi büyük firmalar daha önceden sadece çiftliklerde olan kahveyi artık her evde bulunabilecek hale getirmiş. Nedir bu hal? Hazır kahveler. Mesela Nescafe deyince akla gelen ilk şey bu. Fakat işte insanlar bir süre sonra hazır kahvelerin tatsızlığını fark etmişler.
Yani Doğru, aslında ilk baş bizim evlerimize girişi de işte Nescafe veya Jacobs dediğimiz şeylerle, hazır kahvelerle girdi kahve Ama- hayatımıza. ama bir Türk Starbucks'la kahvesinin dışında karşılaştırdığın, tabii ki. evet, bir Starbucks'la falan karşılaştırdığın zaman şu anda Nescafe'yi, o yavanlığın hemen farkına varırsın. Tabii doğru, çok Onu- farklı bir lezzet Onu oluyor. nasıl gidermeye çalıştık biz? İşte içine süt koyduk, şeker koyduk. Bu şekilde Nescafe'yi daha tatlı hale getirmeye veya daha içilebilir hale getirmeye çalıştık. İşte tam da bu yüzden ikinci evrede işte Starbucks gibi firmalar veya işte Costa diyebiliriz, Gloria Coffee veya bilinen bu tarz şirketler kafeler açmaya başladılar. Ve artık kahve çekirdeğini getirip kendileri hemen kafede öğütüp daha taze, daha aromalı hale getirmeye başladılar. Daha sonra üçüncü evre ise işte şu anda içinde bulunduğumuz evre diye geçiyor. Nitelikli kahve evresi. Burada tamamen artık birçok kafe tamam kahveleri direkt gidip çiftçilerden almaya başladı yeşil kahve olarak. Kendi mekanlarında kavurma işlemini yapıp yine öğütme işlemini yapıp yani olabilecek en taze haliyle veya bu şekilde yani en aromatik haliyle müşteriye servis etmeye başladılar. Aslında zaten şu anda içinde bulunduğumuz kafenin de kendi öğütme merkezi var değil mi? Evet, tam Alt altımızda katta zaten. aynen, şu anda tam altımızda bulunuyor. Oradan da çekim alacağız zaten. Evet. Nasıl öğütülüyor kahve? Ondan da bahsedeceğiz. Onu da insanlara göstermeye çalışacağım mümkün olduğu kadarıyla. Bir de bu üçüncü dalgayla birlikte gelen meslekler de var sanırım değil mi? Yeni Kesinlikle. artık günümüze katılan kafelerde çalışan insanlar. Bunlardan bir tanesi de sanırım baristalık. Baristalık, evet, yani de aslında biraz ikinci dalgada başladı o. Kafelerin oluşumuyla beraber. Nedir tam olarak barista? Ne iş yapar? Barista tam olarak aslında kahveyi hazırlayan kişi. Yani her kafede bildiğiniz gibi barın arkasında durup sizin cappuccino'nuzu veya espresso'nuzu hazırlayan kişi. Dışarıdan görünüşüyle. Fakat olayın içine girdiğiniz zaman şapka çıkarılacak kadar önemli bir profesyonellik aslında. Çünkü dikkat ettikleri inanılmaz bir sürü nokta var. İşte suyun kalitesi olsun, sütün yağ oranı olsun, ondan sonra işte kullandıkları espresso makinesindeki suyun sıcaklığı, basınç oranı, işte kahvenin öğütülme büyüklüğü falan inanılmaz yani. Çok fazla değişkenler var bu işte. Bunların hepsi önemli yani. Haliyle bunu çok iyi bilen birisinin yapması lazım. Şimdi bir de bu kahveyi kavuran insanlar var. Bunlar da mı baristalar mı yapıyor bu işi de, yoksa bu ayrı bir meslek mi? Yok, bunları roaster diye geçiyor. Türkçe'ye kavurucu olarak çevrilebiliriz herhalde. Bu da çok detaylı bir meslek. İşte kullandıkları makinelere girmiş oldukları işte kavurma profilleri var. İşte içerideki fırının sıcaklığı, işte çekirdeklerin sıcaklığı, oradan en çok aromayı nasıl çıkartabilirim diye deli gibi uğraşıyorlar açıkçası. Ya aslında bu da çok fazla profesyonellik isteyen bir şey, çok fazla bilgi gerektiren bir şey gördüğüm kadarıyla. Çünkü aşağıda bir bilgisayar var ve bu bilgisayarda işte havanın basıncı, ortamın sıcaklığı vesaire, nem oranı, sanırım hepsi bunların etkiliyor kahvenin kalitesini. Kesinlikle. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam 2 gün önce haberlerde çıktı. Kaliforniya'da bir mahkeme Starbucks'ın ürünlerinin üzerine kanserojendir diye uyarı yapıştırmasına hükmetti. Kahve gerçekten kanserojen midir, yoksa işte bu kavrulması esnasında ortaya çıkan bir şey mi? Neden böyle bir şey var şu anda? Kahvenin kavrulması esnasında ortaya çıkan bir sürü bileşenler var. İşte karamelize oluşu, işte şeker ortaya çıkıyor, amino asitler ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de akrilamit denilen bir madde. İşte kavrulma esnasında bu maddenin ortaya çıktığını farkına varmışlar. Ve aslında biraz da çok da adil olmayan bir mahkeme görülmüş gibime geldi benim orada. Çünkü mahkeme kahvenin kanserojen olduğuna karar vermemiş ama Starbucks'ın bu kahvenin kanserojen olmadığını kanıtlayamadığı için bu kararı vermiş. Akrilamit nedir? İşte bazı besinlerin yüksek sıcaklıklarla temas ettiğinde ortaya çıkan bir madde. Buna örnek olarak patates kızartmasını da verebiliriz. İşte nişastayla yüksek sıcaklıklar bir araya geldiği zaman patates kızartmalarında da bu ortaya çıkıyor. Fakat kanserojen midir? Laboratuvarlarda hayvanlar üzerinde yapılan deneyler var. Bu deneylerde işte hayvanlara çok yüksek oranda akrilamit vermişler. Evet, hayvanlar üzerinde kanserojen olduğu sonucuna varmışlar. Fakat günlük yaşamda zaten bizim yediğimiz miktarlar bunun bir kanser yarattığı konusunda bir kanıtlanmış bir deney henüz yapılmamış. Anladım. Dolayısıyla işte olmadığına dair kanıtlayamadıkları için de zaten bunu Amerikan yasalarının ne kadar hassas olduğunu biliyorsunuz zaten. Evet. Koymak zorunda bırakmışlar Starbucks'ı. Anladım. Bir de şöyle bir şey var mesela, gerçi kahvenin hep zararlarından bahsediyor gibi olacağız ama
Benim bir üniversitede şey yaparken, öğrenim görürken işte Rusça hocam vardı. Kadın o kadar çok kahve içmeyi severdi ki her gün içiyor. Bir gün şöyle bir hafta boyunca sürekli içiyor ve uyuyamıyor bir hafta boyunca. En son hastaneye kaldırıldı. Hastanede uyku ilacı verildi. Öyle uyutabildiler ancak kadını. Evet. Peki kahve gerçekten işte kimisi mesela atıyorum sabah kahve içmediğim zaman ayılamıyorum diyor. Kahve gerçekten bağımlılık yapar mı ya da böyle bir etkisi var mı? Şöyle bir durum var. Beynimizin salgıladığı adenosin diye bir hormon var. Bu hormon gün içinde salgılanıyor. Uyanık olduğumuz zaman salgılanıyor ve bizim daha yorgun hissetmemizi sebep oluyor. Kahve içtiğimiz zaman kafein adenosin denen o hormonun yerine geçip bir nevi beynimize yalan söylüyor. Uyanıksın ama yorgun hissetmemen gerekiyor tarzında. Zamanla kafein onun yerine geçince beynimiz daha çok adenosin salgılamaya çalışıyor. Evet. Dolayısıyla daha çok adenosin yerine geçmek için daha çok kahve içmemiz gerekiyor. Evet, eğer çok aşırı kullanımı olursa giderek arttırman gerekebilir dozu. Ben enteresan bilgi vereyim burada. Bu araştırmaları yaparken biraz şey merak ettim. Ne kadar kahve çok zararlı insan için. İçtiğimiz bir bardak kahvede genelde yani tabii ki nasıl içtiğine göre değişiyor ama 80-90 miligram civarında kafein varmış. Evet. Ne kadar kafein insanı öldürür veya çok zararlı diye araştırdım. Kilo yani vücut ağırlığı çarpı 150 miligram. Yani bu ne demek oluyor? Vücut ağırlığının 1,5 katı kadar kahve içmen gerekiyor. Yani mesela buna neredeyse imkansız gibi bir şey yani. Eğer 50 kiloysan 75 bardak kahve içersen bir anda kafeinden ölürsün, evet. Ama Tamam. zaten 75 bardak kahve mideye sığmaz. Öyle bir şey mümkün değil. Aynen, o zaman sakın arada böyle bir 75 kahve birden içmeyin, ölürsünüz ona göre. Bunun da bir uyarı yapılması lazım. Kesinlikle. Peki şimdi Birkan, mesela atıyorum nitelikli kahveden bahsettik biz. Türkiye'de de nitelikli kahve servisi yapan kafeler bulmak mümkün mü? Kesinlikle, kesinlikle. Nasıl bulacağız? Atıyorum ben İstanbul'da oturuyorum veya Ankara'da, İzmir'de her neyse. Çıktım dışarıya, işte nitelikli kahve içmek istiyorum. Biraz kaliteli kahve denemek istiyorum. Ne yapmam lazım? Çok basit. Google'a gidiyorsun. Nitelikli kahve İstanbul ve nitelikli kahve İzmir. Ortana zaten çıkacaktır listeler. Yazmam gereken şey nitelikli kahve yani. Kesinlikle. Google'a veya... Ve gitmek istediğiniz şehir. Orada zaten bir sürü sonuç ortaya çıkacaktır. Gidip bir tanesini deneyebilirsiniz. Burada konu bir sonraki konuya geliyor. Kahveye gidince ne içelim? Aynen, bir de o var yani. Şimdi atıyorum tamam, bulduk işte nitelikli kahve yapan güzel bir yer buldum internette ben. Evet. Ondan sonra gittim kafeye oturdum. Şimdi nasıl seçeceğim kahveyi? Yani nereden başlamak lazım? Ne yapmak lazım? Hiç bilmeyen birisi için. Öncelikle karar vermek lazım. Kahveyi sütlü mü içmek istiyoruz, sütsüz mü içmek istiyoruz? Ona karar verelim önce. Tamam. O zaten seçeneklerinizi yarı yarıya azaltacaktır. Sütlü mü sütsüz müden sonra sert mi daha mı yumuşak mı, ne kadar sert olmasını gerektiğini karar vermek lazım. Çünkü işte daha önce de isimlerini söyledim, işte cappuccino, latte, işte cortado olsun, ne bileyim doppio, bunların hepsi tamamen bardağın içindeki işte kahve oranı, sıcak süt oranı ve köpük oranı. Bunlar oranların değişiminden kaynaklanan isim değişiklikleri. Dolayısıyla kahvenin birazcık nasıl hazırlandığı hakkında bilgi edinirsek ne içmek istediğimizde daha kolay karar verebiliriz. Yani bardağımda ben ne kadar kahve, ne kadar süt istiyorumun kararı aslında o. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Atıyorum ben gittim. Şimdi kafeye oturdum. Tamam, sütlü mü içeceğim, sütsüz mü? Evet. Atıyorum sütlü içeceğim. Seçimimi yaptım. %50 seçenekler gitti. Evet. Geri kalan seçenekler için de orada çalışan baristaya mı sormak, danışmak lazım? Kesinlikle. Hiç bilmeyen birisi için. Şimdi konu tekrar şeye geliyor. Nitelikli kahvelerin veya nitelikli kahve servis eden kafelerin diğer kafelerden farkı, baristaların bilgi düzeyi çok arttı. Baristalar artık ne servis ettiklerini az önce söylediğim gibi en ince detaylarına kadar çok iyi biliyorlar ve en azından bilmeleri bekleniyor. Bu tarz kafelerde genelde en az 2 veya 3 farklı kahve çekirdeği çeşidi olur farklı ülkelerden. Sorun mesela gittiğiniz kafeye bugün hangi çekirdekleri servis ediyorsunuz diye ve o çekirdeklerin aroma notalarını sorun. Tamam. Ne tarz aromalar içeriyor diye. Size söyleyeceklerdir mesela bu işte grapefruit, işte kırmızı portakal ve limon karışımı. Diğeri işte çilek ahududu ve peach, şeftali karışımı mesela. Aromaları şey yaptıktan sonra, karar verdikten sonra az önce söylediğimiz gibi sütlü veya sütsüz olarak tercihinizi yapın. Şeker konusu var, bir de oraya gelelim. Tamam. Türkiye'de maalesef bu bizim kötü bir alışkanlığımız. Yani ben çocukluğumda ben de deli gibi şeker koyuyordum çayın içine falan.
Kesinlikle abi, şeker koymayın kahveye. Tamam. Evet. Ben zaten şekeri bıraktım, artık şekersiz kahve içiyorum. Zor Evet. oldu ama. Yani Kolay olmadı. sağlık zaten bir yana, sağlıklı olup olmaması zaten Tadını kahvenin da bozuyor. evet, kavrulma aşamasında zaten bir şeker ortaya çıkıyor biyolojik olarak. O aromaları da mahvetmeyelim yani. Çok güzel aromalar yakalıyoruz artık bu nitelikli kahve dalgası sayesinde. Hı hı. Onları şekerle mahvetmeyelim. Tamam, Evet. o zaman şekersiz içiyoruz. Sütlü mü sütsüz mü buna karar veriyoruz. Gidiyoruz oradaki baristaya soruyoruz. Evet. Ondan sonra sanırım bu kahvenin işte ne güzel ne değil biraz daha öznel bir şey. Tattıkça insanın kendi zevki yerine oturuyor o zaman. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla. Bir de o çok yani insanın kendi içinde de değişken bir şey. Ben yani bu tabii bilimsel olarak kanıtlanmamış bir şey ama ben şu şekilde olduğuna inanıyorum. Kahve içmeden önce işte son 2-3 saat içinde ne yediğinize veya o anda modunuzun, psikolojik modunuzun hangi aşamada olduğuna göre de kahveden aldığınız lezzet değişiyor bence. Anladım. İlginç, güzel. Tamam, öğrendik artık nasıl kahve içilecek. Kesinlikle. Metotlar olarak da şöyle durumlar var, işte büyük espresso makinelerini falan görüyorsunuz kahvelerde. Evet. Tabii ki işte birinci metot herkesin en çok bildiği espresso bazlı içecekler diye geçiyor. Sütlü de olsa sütsüz de olsa espressoyu alıp onu ya bir şeyle karıştırıp suyla veya sütle karıştırıp yapılan içecekler. Onun yanında bir filtre kahve var. Hı hı. Benim kişisel olarak en çok tercih ettiğim. Çünkü kahveyi içerken o güzel aromaların en çok ortaya çıktığı yöntem bence filtre yöntemi. Hı hı. Bunlardan isim verecek olursam da V60, V60 diye yazıyor Türkçe'de. Hı hı. Japonya'dan Hario diye bir firma var. Onun yaptığı ekipmanın ismi aslında V60. İnanılmaz yani, o kahvedeki çok güzel aromaları ortaya çıkartan en iyi yöntemlerden bir tanesi bence. Bu kafelerden bir tanesine gidip kahve çekirdeği seçimimizi yaptıktan sonra bir V60 deneyin derim. Şimdi Birkan şey var, atıyorum ben gittim bir kafeye ya da mesela Starbucks'a falan gittiğim zaman da orada bazen işte şey yapıyor, yumuşak içimli kahveler, orta ve sert içimli kahveler oluyor. Bu sanırım kavrulmasıyla alakalı değil mi? Ne kadar az Kesinlikle. kavrulursa o kadar içimi kolay mı oluyor? Yok, şöyle yani 3 farklı kavrulma derecesi var diyelim. İşte az kavrulmuş, orta kavrulmuş ve çok kavrulmuş olarak. Az kavrulmuş kahvelerde dolayısıyla daha az pişirdiğiniz için çekirdeğin kendi öz aroması daha çok ortada oluyor. Hı hı. Fakat yeşil çekirdek kahve yani ham kahve çekirdeği çok da içilebilir bir şey değil. Böyle otumsu bir tad olur o çekirdekte. Hı hı. Dolayısıyla az kavrulunca daha böyle ham bir tad olduğu için tamam, aromalar orada daha çok ortaya çıkıyor ama çok fazla insanın hoşuna gitmeyeceği bir tat da ortaya çıkabilir. Az kavrulmuş kahvenin bu arada daha az işlenmiş olduğu için kafein oranı daha yüksek olur. Ha, o zaman ne kadar işleniyorsa kafein oranı o kadar düşüyor. O kadar düşüyor, evet. O işlenme sırasında maruz kaldığı ısıdan dolayı. Çok kavrulmuş kahve var bunun tam tersi olan. En basit anlatma yöntemiyle işte o kavrulma makinesi içinde daha fazla kalıyor. Hı hı. Kahve daha çok kavrulduğu zaman işte ortaya daha çok böyle karamelimsi, daha çok şekerli, hatta daha böyle yanık kokusuna benzer kokular gelmeye başlıyor artık kahveden. Hı hı. O şeydeki kahvenin özündeki aromaları birazcık kaybediyoruz açıkçası. Dolayısıyla daha düşük kaliteli kahve çekirdeği servis eden kafeler çok kavrulmuş kahveyi yapmayı tercih ederler. Hı hı. Ki zaten doğru düzgün bir aroması olmadığı için daha çok o yanık kahve tadını alsın insanlar diye. Yine çok eğer iyi bir kahve içiciyseniz tercih edilecek bir kahve çekirdeği değildir. Bunun ortası tabii ki orta kavrulmuş kahvedir. Hem o güzel bir şekerli tadı alırsınız hem kahve kendi orijinal aromalarını henüz kaybetmemiş olur. Anladım. Orta kavrulmuş kahve benim tavsiyemdir herkese buradan. Şimdi bu ikinci dalgadan işte üçüncü dalgaya geçişte vesaire nitelikli kahveler ortaya çıktı. Evet. Peki bu nitelikli kahve şu anda günümüzde ne kadar yaygınlaştı? Yani insanlar gerçekten nitelikli kahve peşinde koşuyorlar mı, yoksa hala böyle keşfedilmeyi bekleyen bir cevher gibi bir şey mi bu? Evet, şimdi şöyle birinci dalganın ikinci dalgaya geçişteki olduğu gibi insanlar artık kafelerdeki kahvelerin tadının farkına vardı. Daha az Nescafe gibi hazır kahve tüketmeye başladı. Aynen şu anda da o durumu yaşıyoruz nitelikli kahvelerde. Hı hı. Son 25 yılda şöyle enteresan bir istatistik var. Son 25 yılda nitelikli kahvenin kahve endüstrisi içindeki yeri %1'den %20'ye yükselmiş. Dolayısıyla Oldukça büyük bir oran. Büyük bir oran kesinlikle. İnsanlar kahvenin nasıl tad verebileceğini farkına vardı, bu kalitenin farkına vardı ve buna olan talep gittikçe artıyor ve bence artmaya devam edecek. Ki zaten bu nitelikli kahve dalgası Starbucks gibi kafelerin de artık çıtalarını biraz yükseltmelerine sebep oldu. Hı hı. Onlar da artık sadece
işte tek bir ülkedeki, tek bir çiftlikten gelen kahve çekirdeklerini de opsiyonel olarak sunmaya başladılar menülerinde. Birkan tamam, teşekkürler. Şimdi Rica ederim. bizi kahve konusunda çok fazla bilgilendirdin. Birkan'ı takip etmek isteyenler, ben Instagram sayfasını da altta yazacağım. Oradan Birkan'ın Instagram sayfasına girerek Birkan'ı takip edebilirler. Dünyanın gittiği yerlerinde çeşitli mekanlardan Birkan'ın seçtiği kahveleri veya tavsiyeleri oradan takip edebilirsiniz girdiğiniz zaman. En güzel kahve dedik, onu ben şöyle bir kapanış yapayım o zaman. En güzel kahve sizin beğendiğiniz kahvedir. Yani Doğru. tamamen öznel bir durum. Tamam, teşekkürler Birkan. Rica ederim.